Sayın yolcularımız, Corendon Sport Talks uçuşumuza hoş geldiniz. Bugün uçuş rotamız spor dünyasının efsaneleri, rakipsiz sohbetler, bolca eğlence ve sürpriz anlar sizi bekliyor. Kemerlerinizi bağlayın, koltuklarınızı dik konuma getirin. Çayınızı, kahvenizi alın. Çünkü Corendon Sport Talks şimdi başlıyor. Naumoski, Harun Erdenay. İşte kim varsa onu tutuyorlardı abi. Kelepçesini tut diyorlardı. Her seferinde Alper beni tutardı. Tutamazdı. Yok tutardı yani. Devşirme derken bir parantez açayım. Kendrick Nunn. Kendisinin çok istediğini biliyorum. Türkiye'ye gelip oynamak istediğini biliyorum. Yapma bana böyle şeyler dedim. Ben dedim zaten utangaç adamım, böyle şeyleri sevmem falan derken. Takım başarılı olsun, ben hiç kazanmayayım, daha çok şey çok. Bana göre Avrupa'nın sayılı 2-3 liginden biri halindeyiz. Sonunda oldu be deyip boş salonda duvara dayanıp ağladım hatırlıyorum. Harun abi daha iyi hatırlarsın. Günde 4 maç oynuyorduk. Lig maçlarını arka arkaya oynuyorduk. Basketbola bir dönem zarar verdi. Gerçekten zarar verdi. Merhaba, Corendon Sport Talks'a hoş geldiniz. Bugün iki başarılı, iki önemli konuğumuz var. Aslında titrelerini sordum ama çok da o titrileri ifade etmeye gerek yok. İki sevgili basketbolcu kardeşimiz, sporcu, milli sporcu kardeşlerimiz. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili sevgili Harun Erdenay ve Sportif Direktör Alper Yılmaz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi iki tane basketbolcuyu yakalayınca sormadan olmaz. Basketbol daha mı hızlandı yoksa bize mi daha hızlı geliyor gözümüze? Basketbolun temposunun arttığı kesin. Bizim 90'lardaki, 2000'lerdeki maçları seyrettiğimiz zaman bugün ciddi anlamda bir tempo farkı var. Ama bence bu sırf basketbol için değil, bütün sporlar için geçerli. Sonuçta hızlanan bir dünya var. Yüzmedeki rekorlardan tutun, atletizmdeki rekorlardan bu basketbolda sirayet ediyor. Aslında Alper'le de çıkmam ilginç oldu. Ya Alper Kelepçe. yani gerçekten bütün Efes ve Ülker olarak defalarca Karşı karşıya gelmişizdir. Ligde, Türkiye Kupası'nda, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda, playoff maçlarında ve her seferinde Alper beni tutardı. Tutamazdı. Yok tutardı. Yani böyle bir enteresan oldu yani Alper'le. Ama soruya gelirsek basketbolun hızlandığı bir gerçek. Bütün kariyerim boyunca röportajlarda, aktif sporculuk hayatında ondan sonra bıraktıktan sonra da işte tutmaya en çok zorlandığınız isim derlerdi. Ben hep aynı cevabı veriyordum. Harun Erdenay, çünkü Harun abi kendini tutardı. Oynamak istediği zaman onu tutamazdınız. Oynamak istemediği günü yakalamanız lazım. Günümüz basketbolunda da hızlanan tempoda işte 2000'de bir 20-30 saniyeden 24 saniyeye inmesiyle hızlandı ama şimdi gittikçe hızlandı. Bence günümüzde oynamasını çok isteyeceğimiz bir oyuncuydu Harun abi. Günümüz basketbolu için çok büyük bir fark yaratabilirdi. Oynadığı basketbol stiliyle şu anda Alperen çok iyi yerlere geldi. Gururumuz oldu. Harun abi gerçekten NBA'in çok önemli isimlerinden biri olabilirdi. Çünkü oyun stili bence günümüz basketbolunda hızlı hücum, daha çok pozisyon, daha çok şut atma yönelik bir şeyde çok önemli bir yere gelebilirdi. Nişancıydı değil mi? Abi, Yani hakikaten beni hedefi şimdi 12'den vurma konusunda. Eskiler daha iyi bilir ama Harun abi bir, Henry Turner 2 Fenerbahçe'de oynuyordu. Onları oynadığı gün tutamazdınız. Yani kim gelirse gelsin. Dennis Rodman gelse o da tutamazdı. Bir maçta en fazla kaç sayı atmıştın Harun? Aslında bir maçta Türkiye Ligi maçında 83 sayı atmış. Avrupa Kupası maçında 44 sayı. Bana karşı değil. Ya şimdi buradan biraz milli takıma gelmek istiyorum. Yani Türk basketbolunda. Az önce size de bahsettim. Yani Türk spor tarihinin belki de en büyük başarısı, pazarlama başarısı 12 dev adam. Önümüzde yeni bir Avrupa şampiyonası var. Bu Avrupa şampiyonasında Portekiz, Estonya, Letonya, Çekya ve Sırbistan. Şimdi o 12 dev adam efsanesi yeniden hayatımızda yer alacak mı? Bu grubu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu anlamda iki yetkili isimden en doğru izlenimi alırım diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Avrupa Şampiyonası genelde, bunu hepimiz söyleriz, dünya şampiyonlarından daha zor oluyor. Çünkü dünya şampiyonlarında Afrika'dan, Asya'dan, Latin Latin Amerika'dan daha zayıf takımlar gelemiyor. Burada Avrupa'ya baktığın zaman şu anda bile ne bileyim Sırbistan'dan, Hırvatistan'dan, Slovenya'dan, İtalya'dan, Fransa'dan, İspanya'dan, Almanya'dan 9-10 tane favori takım sayabilirsiniz. Yunanistan gibi. O yüzden her zaman Avrupa şampiyonları zor olur. Ben şahsen kadromuza güveniyorum. İyi bir kadromuz var. Biliyorsunuz NBA'deki oyuncularımızın bazıları Avrupa'ya geldiler. Avrupa basketboluna daha çok alıştılar, daha çok süre aldılar. Bunların başında Ömer Faruk, Cedi Osman, Furkan Korkmaz, Onur Alp Bitim geliyor. Alperen zaten NBA'deki grubumuz çok iyi bir sezon geçiriyor. Devşirmemiz bence Avrupa'nın en iyi kartlarından bir tanesi. Ligimizde
çok iyi oynayan, süre alan. Devşirme derken bir parantez açayım. Kendrick Nunn. Ben yönetim kurulumuza bağlıyım. Milli takımlarda benim başında olduğum departmanın altında yer alıyorlar. Elimizdeki en iyi kadroyu sahaya koymak istiyoruz. Şu anda devşirme oyuncumuz Shane Larkin. Gerçekten son dönemde Anadolu Efes'te yükselen bir grafikle sahada yer alması bizi mutlu ediyor. Ama resmi bir görüşmemiz olmamasına rağmen başka bir devşirme oyuncu, Kendrick Nunn olur, başka bir oyuncu olur. Gelirse de bunu değerlendirmeyi biz düşünürüz. Ama şu anda Kendrick Nunn'la herhangi bir resmi bir görüşmemiz yok. Shane Larkin üzerinden gitmeyi düşünüyoruz. Son 20 yılda Türkiye'deki basketbolun hem lig açısından söylüyorum bunu, hem milli takım açısından söylüyorum, hem de Avrupa kupaları açısından, yani işte FIBA'nın turnuvaları, UNEP'in turnuvaları vesaire açısından söylüyorum. Daha mı iyiye doğru gidiyoruz? Yoksa böyle bir kaotik bir ortama mı sahibiz şu anda? Basketbol bence Türkiye'de kitlelerin her zaman izlediği bir spordur. Futboldan sonra ikinci spor durumunda. 2001 ve 2010 başarısı var. Bunlar gerçekten başarması kolay işler değildi. Kulüp takım düzeyine gelirsek Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun çektiği yıllardır Euroleague'de top seviyelere gelen, şampiyonluklar kazanan ekipler var. Bunun yanı sıra zaman zaman Galatasaray'ın, zaman zaman Beşiktaş'ın, zaman zaman Karşıyaka'nın Avrupa'da oynadığımız finaller, kupalarda oynadığımız Final Four'lar, Telekom'un oynadığı. Yani kulüp düzeyinde de bence bana göre Avrupa'nın sayılı 2-3 liginden biri halindeyiz. En son bence milli takımlar düzeyindeki bir başarımızdan uzun süre geçti. Onu da inşallah bu Avrupa Şampiyonası'ndaki biraz önce Alper'in dediği gibi en iyi takımla gidip çok iyi bir hazırlık yapıp, fakat o da yetmiyor. Bazen şans da yanınızda olması lazım. Bütün bunlar birleştiği zaman orada belki bir çeyrek final, belki bir yarı final sonrasında maç düşünerek başarıyı elde etmeyi çok istiyoruz. Seyirci ilgisi açısından, yayınlar açısından basketbola ilgi geçtiğimiz döneme göre daha mı az, daha mı fazlalaştı? Elimizde çok fazla ürün var. Bizim zamanımızda, yani 90'lı yılların başından, Harun abi belki 80'lerin sonu, hatta oradan 2000'e geldiğimiz zaman zaten kanal sayımız da çok yoktu. Yayın kalitemiz de belli sayıda değildi. Ama şimdi Avrupa liglerini yayınlayabiliyoruz, NBA'yi yayınlayabiliyoruz, NCAA'yi yayınlayabiliyoruz, Euroleague var, FIBA Şampiyonlar Ligi var, Eurocup var, FIBA Europe Cup var, ligler var gibi. Haftada her hafta 8 maçı bir kanaldan yayınlatabiliyoruz. Dolayısıyla ürünü sunabilme ihtimalimiz çok fazla. Tabii bu çok fazla ürün sunduğunuz zaman da bir şekilde insanlar seçici olmaya başlıyorlar. Bazı maçları seviyorlar, bazı maçları seçmiyorlar. Ama basketbolumuzun geldiği noktada, ben 90'lı yıllarda işte Avrupa Kupası'na gittiğimizde, hasbelkader 97'de Telekom'la falan gittiğimizde Avrupa'da 30 sayıyla yeniliyorduk. Türkiye'de geliyorduk 2 sayıyla, 3 sayıyla, 5 sayıyla kazanırsak yaşasın kazandık diyorduk. Şu anda Final Four'a gidemediğimiz zaman kulüpler seviyesinde başarısız kabul ediyoruz kendimizi. Şampiyonlar Ligi'nde, Eurocup'ta hep final oynayıp şampiyon olmayı hedefleyen takımlarımız var. Her sene kadınlarımız FIBA Euroleague Women'da final oynuyorlar, yarı final oynuyorlar, şampiyon oluyorlar. 2 kere üst üste En şampiyon son olan Fenerbahçe takımımız ve var. Mersin Final Four'a. Aynı şekilde diğer kupalarda final oynuyorlar. Yani Türk basketbolu Avrupa'da yukarıya oynayabilen bir seviyeye geldi kulüpler bazında. Salondaki doluluğumuz da Avrupa maçlarında daha fazla olsa da bir kültür oluşmaya başladığını düşünüyorum. İşte özellikle Anadolu'daki takımlarımızın maçlarına gittiğinizde her hafta sonu doluluk oranı, maç fark etmeden, bu büyük maç küçük maç diye ayırmadan, yani Anadolu Efes, Fenerbahçe gibi Euroleague takımıyla da küme düşmeye oynayan takımla da gittiğinizde o salonların dolu olduğunu görebiliyorsunuz. İlgi olarak bence fazlalık ve alışkanlık var. Ama televizyondaki seyir bakımından geçen hesapladım, haftada 82 maç falan veriyoruz. İşte gece 3'te de kalksanız basketbol seyredebiliyorsunuz. Salı günü, çarşamba, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma da her gün maç seyredebiliyorsunuz. Hafta sonu da maç seyredebiliyorsunuz. Bunun kadınlar ligleri var, erkekler ligleri var, gençler ligi var. TBF olarak TBF YouTube kanalımızda tüm BGL maçlarını canlı vermeye çalışıyoruz. Televizyondan yayınlanmayan kadın maçlarımızı, TKBSL ve TKBL maçlarımızı vermeye çalışıyoruz. BBL maçlarımızı vermeye çalışıyoruz gibi çok maç var. Şimdi bir yarı bodrumlu olarak ifade edebilirim ki bu sözlerinin altına imzamı atayım. Aziz Hoca'nın Beşiktaş kadın basketbol takımı ile ilgili olarak Bodrum'a geldiği zaman maçlarına gidiyorum. Hakikaten o salon tamamen doluyor. Kadın basketbolu ya da erkek basketbolu ayrımı yapmaksızın üstelik doluyor. O anlamda benim de gözlemim bu yönde. Hakikaten de doğru bir seçim. Tabii büyük şehirde, İstanbul'da ve Ankara'da ulaşımın da zor olduğu yerlerde o salondan çık, o salona git. Eskiden Harun abi daha iyi hatırlar. Spor Sergi ve Abdi İpekçi'nin ilk senelerinde günde 4 maç oynuyorduk. Lig maçlarını arka arkaya oynuyorduk. O zaman taraftar yasağı gibi ya da taraftar kavgası gibi bir konu da daha azdı. Herkes girip seyrediyordu. Spor Sergi'yi ben
çok kalabalık bir ortamda oynamadım. Ben Ankara'dan yetiştiğim için Harun abi daha şey oynar ama hep full oynuyormuş. Şimdi herkesin kendine ait bir salonu var, herkesin kendine ait bir programı var ve İstanbul'da gerçekten bir yerden bir yere gitmek çok kolay değil. Kolay değil, doğru. Bir de seçeneğiniz çok İstanbul. Evet, çok. O da çok önemli. Harun, bir basketbol, tırnak içinde söyleyeyim, mabedi kurdunuz. Bir şey merak ediyorum. Oranın içinde kaç salon, kaç antrenman sahası, kaç tesis var ve Avrupa'da bir örneği var mı bunun? Bence dünyada yok. Yani Dünyada bir örneği başkanımız Bidat Türkoğlu projeyi başlatırken gerçekten büyük bir vizyon ortaya koymuş. Sayın Bakanımızın da yardımıyla böyle bir tesisi Türk basketboluna, Türk sporuna kazandırmıştır. Yani geldiğiniz zaman hem TBF'nin ofisleri, yan tarafında milli takım antrenman sahası, onun yanında 10.000 kişilik son derece modern localarıyla, lounge'larıyla bir son derece modern bir spor salonu. Onun yanında 3 tane altyapı salonları ki benim duyduğum senede 7 veya 8 bin tane maça ev sahipliği yapacak altyapı salonları, okuluyla, eğlence alanlarıyla gerçekten dünyada eşi olmayan Milli bir takıma kompleks. nasıl yansır? Ya bir tesise sahip olmak, o tesisin içinde kalmak. Çünkü futbolla eşdeğer olarak değerlendirdiğim zaman Riva'da bir tesis var. Gerçekten mükemmel bir tesis. Aynı mükemmellikte de şimdi Zeytinburnu'nda bir basketbol mabedi var. Nasıl yansır? Otelde kamp yapmakla tesislerde kamp yapmak arasında bir fark var mıdır Alper? Öncelikle tesisin standardı çok yüksek. Yani milli takımımız 1000 kişilik salonumuz var ve orada hatta bu sene TBL ve TKBL federasyon kupalarını oynadı. Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nin finalini oynadı. Büyük salonumuzdaki teknik imkanlar neyse küçük salonumuzda, milli takım salonumuzda, A bloktaki salonumuzda da aynı şekilde var. Tabii bu bize kamp organize edebilme, basketbolda antrenman yapabilmeyi kolaylaştırma. Çünkü salonu biliyorsunuz, imkanları biliyorsunuz ve organizasyonu çok daha kolay bir şekilde ilerletiyorsunuz. İşte otel açıldığı zaman otelde konaklayıp da oraya yürüyerek gidebilme gibi bir imkanınız var. Basketbol lisemizin açılmasıyla beraber lise öğrencilerimizin, basketbol lisesindeki öğrencilerin okuldan çıkıp hemen antrenman yapabilecekleri bir imkana kavuşmuş durumdayız. Bunu başkanımız ve yönetim kurulumuzun önderliğinde basketbola çok ivme kazandıracağını, milli takımlara çok ivme kazandıracağını düşünüyoruz. Umuyorum istediğimiz gibi olur ve gerçekten federasyon binamızın içinde milli takım oyuncularımızın kullanabileceği bir lounge'umuz bile var. Beraber oturabilecekleri, sohbet edebilecekleri, zaman geçirebilecekleri bir yerimiz bile var. Videoyu seyredebilecekleri bir salonumuz var. Çeşitli seminerleri yapabileceğimiz bir konferans salonumuz var. Basketbolu gerçekten tüm katmanlarıyla bir araya getirebilecek çok büyük bir kompleks ve başkanın bir önceki dönemden sözü vardı ve yerine getirdiği için çok gurur duyduğunu biliyorum. Gerçekten Türk basketbolunun önümüzdeki 10-15 senesine imzasını atabilecek bir tesis. Benim dönemimde ben 4 aydır federasyondayım. Aralıktan beri federasyondayım. 5. ayın içerisindeyim. FIBA'dan geldiler, diğer kulüplerden geldiler, Euroleague'den geldiler ve herkesin söylediği inanılmaz bir iş yapmışsınız. Gerçekten bu çok önemli bir tesis. Biz bunu nasıl kullanabiliriz, organizasyonları nasıl buraya yönlendirebiliriz diye de düşündükleri bir şey. Şu anda herhalde tek eksiği uluslararası çok büyük bir organizasyon. Seneye Almanya için planlarımız var. Tabii bu sezonun başında açıldığımız için Cumhurbaşkanlığı Kupası'yla beraber açılışını Sayın Cumhurbaşkanımız yaptığı için şu anda önümüzdeki seneki organizasyonlara talip olmaya başladık. BCL'in Final Four'u olsun, Euroleague Women'ın Final Six'i olsun. Ne alabiliriz üzerinde konuşuyoruz. Tabii o biraz ev sahibi takımların üzerinden de gidiyor ama işte Avrupa şampiyonaları olsun, diğer şeyler olsun hepsini rahatlıkla yapabilecek bir tesis. Umuyorum hem ülkemizi hem şehrimizi gururla temsil edebileceğimiz organizasyonlarda ev sahipliği yapacağız. Az önce Kendrick Nunn'dan söz ederken aslında bir isimden daha söz etmeyi unuttum. Onu tekrarlamış olayım. Adem Bona şu anda NBA'de oynuyor. Süre de alıyor. Haftaya beraber olacağız inşallah. Kendisinin çok istediğini biliyorum. Türkiye'ye gelip oynamak istediğini biliyorum ama ben bizzat yüz yüze görüşmeyi de istedim. Hem bizim fikirlerimizi ona net bir şekilde anlatayım hem de onun fikirlerini alayım diye düşünüyorum ama bizimle olacağını tahmin ediyorum. Türk milli takım forması giyecek. İnşallah 2025'te de Avrupa Şampiyonası'nda onu da Yani izlemiş oluruz. planımız yani demin de söylediğim gibi bizim hedefimiz 2025 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek en iyi 12 oyuncuyu o sahaya çıkarmak. Bu bakımdan başkanımız Harun abi sağ olsun her zaman destekler. Bana açık çek verdiler. Ben elimden geleni yapıyorum. Peki Harun, üçlük atmak mı daha zor yoksa federasyonu yönetmek mi? Yani tabii ki. Onun için üçlük atmak zor değildi ki. Yani evet. Yani basketbol oynamak mı dersen basketbol oynamanın verdiği bir fiziksel yorgunluk tabii ki oluyor. Antrenman temposunu, yoğunluğundan
bir psikolojik yorgunluk oluyor maçları kaybettiğin zaman. Özellikle önemli telafisi olmayan maçları kaybettiğin zaman sporcunun üzerinde birkaç gün bir kötü bir etkisi oluyor. Ama tabii ki herhalde yani yöneticiliğin de ayrı zorlukları, ayrı keyifleri var. Her şeyi zamanında yapmak lazım. Biz şanslıydık. Yani Alper de şanslıydı. Sakatlanmadık. Kariyerimizi dolu dolu yaşayabildik. Ama hangisi zor mu demeyeyim de o sporculuk daha keyifliydi değil. Peki Alper, sana değişik bir noktadan sorayım aynı soruyu. Harun Erdan'ı mı tutmak daha zordu? Sportif direktörlük mü çok daha zor? Sportif direktörlük şimdi Abi bir yani sürü. Harun abiyi tutmak bir oyuncu olarak, savunma oyuncusu ya da herhangi bir basketbol oyuncusu olarak hakikaten çok zor. Her pozisyonda sayı atabilen, drive edebilen, sağa da sola da gidebilen, istediği anda şuta kalkabilen, statik de şut atıp, hareketli de şut atabilen bir oyuncuydu. Ve dediğim gibi oynamak istediği günde onu ben kendi adıma söyleyeyim tutabileceğimi çok düşünmüyorum. Başka biri çıkar da ben tutardım derse bilemiyorum ama sportif direktörlükte size güvenen bir basketbol federasyon yönetimi var. Başta başkanımız olmak üzere sonra yönetim kurulumuz teveccüh edip beni bu göreve getirmişler. Ülkenin basketbolunu nasıl daha iyi bir yere getirebiliriz, olduğundan nasıl daha iyi götürebiliriz amacıyla buradayız. Dolayısıyla bunun sorumluluğu çok daha fazla. Sonuçta ben oynarım, tutarım, tutamam, beni antrenör kenara alır. Bir sene sonra basketbolu bırakırsınız. Ama şu anda önümüzdeki dönemin geleceğinin Türkiye'deki basketbolunu şekillendirmeye çalışan, bu için gayret sarf eden bir yönetimin güveniyle bu pozisyondayım. Dolayısıyla burası daha zor. Özel sorulara geçmeden önce bu yabancı oyuncu kuralı konusunda kafalarımız epey karışık. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun kafası net mi bu konuda? Hani bu kural nereye kadar gider, nasıl değişir? Önümüzdeki sezon, bu sezon? Ben gene liglerle devamlı iç içe olduğum için kulüplerimizle biz hep iletişim halindeyiz. 4+3 yabancı kuralının bu sezon için bize ne kazandırdığını ve ne kaybettirdiğini de analiz ediyoruz. Türk oyuncuların süresi ne kadar arttı, kaç tanesi ne kadar oynadı. Var mı elimizde doneler? Var. Tabii ki istatistikler, her maçın istatistiklerini çıkartıyoruz. Hatta bugün ilk rapora baktığımda 19 Türk oyuncunun süresi ve verimliliği artmış. Milli takımdaki oyuncularınki aşağı yukarı aynı. Türk oyuncularıyla geçen sezonla bu sezon arasında çok büyük bir farkı yok dakika olarak. Ama sorumluluk olarak çok büyük bir farkı var. Bunun en büyük örneği işte Ercan Osmani'den Tarık Biberoviç'ten de söyleyebiliriz. İşte Mersin'de Canberk Koşu da söyleyebiliriz. Büyükçekmece'de Emircan Koşusu da söyleyebiliriz gibi birçok oyuncunun hep bir Türk oyuncunun sahada kalmasından yararlandığını görebiliyoruz. Kulüplerimizle de fikir alışverişi içerisinde bunun onlar üzerindeki etkisi tartışıyoruz ve genelde bu sezonun olumlu geçtiğini söylüyorlar. Tabii bu bizim yönetim kurulumuzun alacağı bir karar. Bu ay sonunda yapacakları ya da Mayıs ayı sonunda yapacakları yönetim kurulunda da bununla ilgili biz raporumuzu onlara sunacağız ve böyle bir karar alacaklar ama ben değişir mi konusunda çok değişeceğini şu an için düşünmüyorum ama gene söylediğim gibi biz analizimizi, raporlarımızı onlara sunacağız. Yönetim kurulumuzun kararı. Takımlarla olduğunca lig kurullarını yapmaya çalışıyoruz. Hem TBL'de hem TB2'de de bütün sene boyunca lig kurulları yapılıyor ve onların düşünceleri bizim için önemli her zaman. Fakat tabii ki hem kulüpleri düşünmemiz lazım hem basketbolun geleceğini düşünmemiz lazım. O yüzden sportif direktörümüzün vereceği rapor doğrultusunda yönetim kurulumuz oturacak, bu işi tartışacak ve önümüzdeki senenin kararını alacağız. Allah rahmet eylesin İsmet abi, İsmet Badem. Evet. Alper'e kelepçe, sana da Pegasus demişti. Demişti, Bu evet. lakapları. Sevdiniz mi bu lakapları? Abi ilk başta çok hoşuna gidiyor insanın. Yani Pegasus'la bir şey diyemem de. Sonra herkes lakap sizin zorunluluğunuz haline geliyor. Savunma yapamadığınız gün ne oldu kelepçeye dönüyorsun. Hatta daha da ilerisi sadece kelepçe diye anılmaya başlayınca da sadece savunma yaptığını düşünülüyor falan. Evet. Programdan önce içeride beklerken Betamax, VHS kasetler, videoları falan gördük. Benim VHS kasetlerde basketbol şeyim vardı, kasetlerim vardı. Çocuklar böyle 10 yaşında, 11 yaşında falanken bir tane seyrettireyim dedim, taktım falan. 3 sayı atıyorum. Oğlum dedi ki, aa baba sen sayı atıyormuşsun. Öyle bir yapışıyor yani. İnsanın yaptığı işten dolayı başarılı bulunup bir lakap alması kadar gurur verici de bir şey yok. Güzel bir şey yok. Allah rahmet eylesin. Namoski'ye karşıki seride ben o zaman Tofaş'ta oynuyordum. Efes oynadığımız Namoski'ye karşı gösterdiğim performanstan sonra böyle bir lakap takmıştı. Öyle kaldık. Pegasus'u bilmiyorum abi. Seni de Allah korumuş Alper. Naumoski, Harun Erden. İşte kim varsa onu tut diyorlardı abi. Kelepçesini tut diyorlardı. Sende nasıl bir... Nurlar içinde yatsın İsmet abi. Yani 90'larda basketbolun tek kanallı, iki kanallı döneminde basketbolun yayılması için hem esprili anlatımı hem birçok okulda sanıyorum 1000'in üzerinde okulda paneller düzenledi. Bütün bununla basketbolun bir dönemde gelişmesine çok büyük katkısı oldu. Ya bir gün bana dedi sana Pegasus, abi dedim Pegasus yapma bana böyle şeyler dedim. Ben dedim zaten utangaç adamım, böyle şeyleri sevmem falan derken Pegasus Harun diye başladı orada da bir maçta.
ve öyle de üzerimize yapıştı. Harun abi böyle tör falan diye biliniyor ya, aslında çok da atletikti. Yani hiç beklemediğiniz bir anda bir sıçrar, smaç atar. Hep beraber ne oldu diye. Biri uçan Evet. Mirsat'a da şövalye Mirsat diyordu ama Mirsat tabii kısa sürdü. NBA'ye gitti, oradan Rusya'ya gitti. Yani sonuçta Alper de ben de biz Türkiye'de tamamladık. Ömer Onan'a Ferrari var. Evet, Ömer Onan'a Ferrari var. O yüzden bir takım lakaplar o zaman takmıştı. Basketbolu tabii ki daha fazla güzelleştirmek için. Bu soruyu yanıtladın ama ben biraz değişik sorayım Alper. Kelepçe, yine ondan devam edeceğim. Savunmada ön plana çıktın ama kendini böyle hani klasik kelepçeleri göz önüne getirdiğin zaman nerede görürsün o kelepçelerin içinde? İyi bir kelepçe miydi? Nasıl iyi savunma yapıyorsun diye bana çok sordular. Tek başına savunma yapamaz. Kelepçe lakabını aldığım seride arkada Rashad Griffith gibi bir dev var. Ben içeriye gitmelerine müsaade ediyordum. O arada karşıda duvara tosluyorlardı. Gerisi bana kalıyordu gibi. Ya da işte şimdi daha çok oldu. Bizim dönemimizde videoyu falan seyrediyorduk ama rakip analizi, güçlü yönleri nedir? Sağa mı gider, sola mı gider? Sola vurduğunda şuta mı kalkar falan gibi analizler şu anda hem daha çok kolay hem daha çok önem verilen şeyler. Onları biraz çalışıyorduk. Ben işte final serisinde 2. sene Tofaş'ta Tolga abiyle şeyi hatırlıyorum. Her maçtan sonra biz maçı izleyip nasıl daha iyi savunma yapabiliriz gibi düşünüyorduk. İşte sağını mı kapatalım, solunu mu kapatalım. Bu bir ekip çalışması. Nasıl hücumda Harun abiye bir pozisyon hazırlamak için biri screen yapıyor, öbürü topu doğru yerde doğru şekilde pas veriyor. Savunmada da bana kelepçe lakabı verdiler ama bütün arkadaşlarımın yardımı olmasa onu yapamazsınız. Dolayısıyla o da bir kolektif iş. Sıralama konusunda nerede görüyorsunuz derseniz ben iyi bir takım oyuncusuydum. Bana verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyordum. Bu bakımdan lakab aldığım için çok mutluyum Evet, ama biraz mütevazi oldu yanıt ama yani bıraktı şimdi. Doğuş bence hareketli top savunmasında benden çok daha iyi. Doğuş Özdemiroğlu şu anda Efes'te istediği zaman top üzerinde benden çok daha iyi. Ben çok iyi top aldırmama savunması yapıyordum. Ama sıralama konusunda hakikaten söyleyecek çok bir şeyim yok. David Rivers vardı. Bir gün bana bir savunma yaptı. 1 metre ileriye topu götüremedi. Sağdan soldan böyle zikzak çiziyoruz. İstediği zaman öyle savunma yapan bir adam vardı. Ben hiç öyle olmadı. Ben bana verilen görevi en iyi şekilde yapayım mı istedim. tabii biz basketbol izleyicileri, biz spor severler için biraz Alper'in yetenekleri paravanın arkasında kalıyor. Çünkü doğrudan basketbol izleyen, basketbol uzmanı olmayan sadece atışa yöneliyor. Atışa bakıyor. Ben de o spor severlerden biriyim için açıkçası. Abi ben de Harun Erdanay olmak isterdim. Bak söyleyeyim yani. Hayır, şunu sormayı hep zihnimde şu vardır benim. 12 dev adamdan bu yana basketbol maçını izlediğim zaman top Harun'a ya da İbrahim'e gelsin ister. Çünkü onlara geldiği zaman benim takımımın sayı atma şansı daha yüksek olurdu. Şimdi İbrahim Kutluay mı, Harun Erdanay mı? Ya biraz önce dediğin gibi seyirciler genelde skor atan oyuncuları seyretmeye gelir. Birçok ligimizde mesela Namoski, Damir Misic, Henry Turner zamanında işte David Rivers gibi çok skora kolay yönelebilen oyuncular oldular. Harun İbrahim karşılaştırılması da çok yapıldı. Aslında biraz İbrahim'le jenerasyon farkı var aramızda. Ben bir önceki jenerasyonla da oynadım. Yani orada da çok büyük Hüsnü Çakırgil, Levent Topsakal, Orhun Ene gibi oyuncular vardı. Sonra da biraz da işte İbrahimlerin, Alperlerin, Hidayetlerin, Kerem Tunce'lerin jenerasyonuna da yetiştim. Yani tam aradaydım. Tabii ki İbrahim de skor açısından çok kuvvetli bir oyuncuydu. Screenlerden çok çabuk çıkıp çok yüksek yüzdeyle şut atabilen bir oyuncuydu. Sonuçta kariyer olarak EuroLeague şampiyonluğu yaptı. NBA kariyerini başardı. O yüzden bence yani İbrahim burada bir adım daha önde skorer diyeceğim ben. Peki sevgili O da İbrahim. mütevazi davranıyor. Sevgili İbrahim. Bugün iki konuk da çok mütevazi, onu söyleyeyim. Peki Alper, oyuncu ve yönetici olarak birçok şampiyonluk sevinci yaşadın. Ya benim için şu ayrı, şu noktada kendimi bununla çok özel hissediyorum dediğin bir şampiyonluk ya da anın var mı? 2003-2004 Harun abilere karşı oynuyoruz. son maça kaldık. Hala seni tutmaya devam ediyor. Ahmet Cömert'le oynadığımız maç. O maç benim için önemli. Tabii ki yönetici olarak EuroLeague şampiyonluklarını kazandıklarımız benim için önemli. Ama başarı kazanmak çok güzel bir şey abi. Yani bütün sezon çalışıyorsunuz. Sonunda o son maçı yani ne olursa olsun bitiyor. Kaybederseniz de bitiyor, kazanırsanız da bitiyor. O son maçı kazanmak her zaman oyuncuyu mutlu eder. Ne hatırlıyorsun basketbol kariyerinden dersen de aslında o kazandığım şampiyonluklardan çok soyunma odasındaki arkadaşlıkları hatırlıyorum. Ya da sağ dışındaki arkadaşlıkları hatırlıyorum. Şansıma güzel bir basketbol oyunculuğu kariyerim oldu. Hep güzel takım arkadaşlarım, iyi takım arkadaşlarım oldu. 99'da, 95'te, 2002'de takım arkadaşı olup sonradan hiçbir aynı takımda olmadığım insanlarla hala görüşüp dostum diyebildiğim insanlar oldu. Benim için en büyük kazanç, en büyük mutluluk oldu basketbol. Ama yönetici olarak da çok başarılı. 2 yıl üst üste senin yılın yöneticisi seçildi. O da bir ekip işi abi. Yani
gene şey yapacaksın ama başında olduğun bir organizasyonda o işleri yapabilmek için altında çalışan birçok insan var. Tabii ki orada da yönetim kurulumuz başta. Muhakkak var ama bir lidere de ihtiyacı var. Herkesin ve her şeyin. Kesin. Şimdi buna liderlik etmekte, bunu ortaya koymakta, o profili sergilemekte herhalde bir başarı. Bu kadar Sağ olun, mütevazı. sağ olun, sağ olun abi ama biz takım sporu yapıyoruz. Takım başarılı ya da takım başarısız. Ben yılın en iyi yöneticisi olmuşum, takım başarısız olmuş benim çok umurumda değil. Takım başarılı olsun, ben hiç kazanmayayım, daha çok şey. Çünkü siz kazandığınız takımla beraber büyüyen bir iş yapıyorsunuz. Takım ne kadar iyiyse siz hep beraber büyüyorsunuz. Onu sağlayabilmek önemli. Tabii ki bunun sonunda ödül alabiliyor olmak ve bunu birileri tarafından takdir ediliyor olduğunu görmek size çok büyük bir gurur veriyor. Ama yılın yöneticisi ödülünü kazanmasaydım, takım 5 tane Avrupa şampiyonluğu kazansaydı onu tercih ederdim. Peki sevgili Harun, bir tarafta EuroLeague, bir tarafta FIBA organizasyonları. Şimdi bu ayrım basketbolu da hani çok sağlıklı bir yapıya kavuşturmuyor. Bu gerilim nereye kadar gider ve nasıl toparlanabilir? Bu gerilim aslında benim FIBA'da yönetim kurulu yaptığım dönemde başladı. Yani o zamanki Genel Sekreter Patrick Baumann daha sonrasında vefat etti. EuroLeague'den belli bir anlaşma yaptıktan sonra EuroLeague'in belli kuralları değiştirmesinden rahatsız oldular. Ve EuroLeague'de biraz daha güçlenen bir yapı olduğu için biz de buradayız deyince böyle bir konflikt, yani çok çıkar çatışması başladı. Basketbola bir dönem zarar verdi. Gerçekten zarar verdi ama şimdi biraz daha o kavga bence azaldı. Windows'lar biraz daha yerlerine oturdu. Sonuçta iki tane yapı var gibi Avrupa basketbolunda gözüktü. Fakat tabii şimdi yani ben çok fazla takip etmiyorum ama FIBA NBA diyorlar birleşmeleri olacak veya işte EuroLeague diyorlar yeterince performans olarak, maç seviyesi olarak büyüdü ama marketing olarak yeterince EuroLeague büyümedi diyorlar. Sonuçta Alper EuroLeague'in de yönetiminde bulunduğu için o kavganın da o şeyin de daha çok içindedir ama bence biraz daha taraflar anlaşabilir düzeye doğru geldiler diye düşünüyorum. Bu sene ve geçen sezon bir tane pencerede EuroLeague maç koymamıştı biliyorsunuz abi. Yani bir şekilde daha ılımlı bir noktaya gelmiştik. Tabii son gelişmelerden sonra NBA 2026'da Avrupa'da FIBA ile beraber lig kuracak mı, dengeler yeniden kurulacak mı kısmını biz de takipteyiz ve hatta içinde bir şekilde bunu yönlendiren kısımda da olmaya çalışıyoruz. Başta başkanımız Hidayet Türkoğlu olmak üzere. Tabii EuroLeague de bu işin nereye gideceğini bilmiyor. Onlar da gerçekten oluşturdukları organizasyonla Avrupa'nın en iyi takımlarının yer aldığı bir organizasyon halindeler. Ama basketbolun gelişimi için iki tarafın da istekli olduğunu biliyorum. Sonuçta basketbolun kazanmasından FIBA da kazanır, EuroLeague de kazanır, biz de kazanırız, seyirciler de kazanır. Aralarında görüştüklerini de biliyorum. FIBA ile EuroLeague'in üst düzeyde toplantılar yaptıklarını da, yıllardır toplantılar yaptıklarını da biliyorum. Konuşarak çözülmeyecek bir şey yok. En kısa sürede bir sorun olmadan ilerleyeceklerini umut ediyorum. Programın 3 ayrı sorusu var. Biri uçuş kartı sorusu. İlki Alper Yılmaz'a. Sevgili Alper'e. Alper, Köln, Corendon'un aynı zamanda uçuş noktalarından biri. Ve Anadolu Efes'in de Avrupa şampiyonu olduğu noktalardan biri. Şimdi o şehirde ve o günü bir parça bize bir anıyı anlatabilir misin? Ben yöneticiliğimde, total oyunculuğumda da vardı da o kadar bilinmiyor. Yöneticiliğimde uğurlarımla biraz bilinirim abi. Yani ilk yarı finali kazandık. Tabii orada pandemi zamanı zor şartlarda falan Corendon'un Anadolu Efes sponsorluğu tabii ki çok büyük bir avantajdı. Gittik, yarı finali kazandık. Final maçına çıkacağız. Benchler değişti. Sağ taraftaki benchten sol taraftaki bench'e gideceğiz. Sağ taraftaki yarı finaldeki güvenlik görevlisini ben zorla sol tarafa getirdim. Sen burada kalacaksın diye. Maçla ilgili ne hatırlıyorsun dersen hiçbir şey hatırlamıyorum. Bir trans haliydi. Maçtan sonra sonunda oldu be deyip boş salonda duvara dayanıp ağladığımı hatırlıyorum. Yani tek hatırladığım o. Bir de dönüş uçağında sevincimizi ve heyecanımızı, yurda dönüş heyecanımızı hatırlıyorum. Benim hiç oyunculukta Avrupa şampiyonluğu ya da Avrupa finali gibi bir başarım olmamış. Bu kupayı sonunda getirebiliyoruz, Türkiye'nin gururuyla o seyahati yapmak benim için çok özel. Senin uğrun var mıydı? Ya da totemin Harun? Oyunculuğumda vardı fakat yöneticimde yoktu. Oyunculuğunda ne var? Oyunculuğumda her maça çıkmadan önce, yani tam sahaya çıkarsınız da tahtaya 3 kere vururdum. Nazar değmesin diye öyle çıkardım. Abi o ne ki ya yani o ne ki? Yine Münih'ten başlayacağım bu kez. Münih'te Corendon'un uçuş noktalarından biri. Ve sen Münih'te FIBA Genel Kurulu'nda göreve getirildin.
FIBA yöneticisi oldun. Bununla ilgili ne anlatabilirsin? Bir basketbolu dünyada yöneten bir kurumun üyesi olmak, orada söz sahibi olmak. Yani FIBA'nın seçimleri biraz enteresan oluyor. Genelde bütün genel kurullarda başkan bir liste verir. O listeyle beraber başkan seçildiği zaman o liste yönetilir. Fakat FIBA'nın structure'ında, yani yapısında hem başkan ayrı seçiliyor, yönetim kurulu ayrı seçiliyor. Ve 52 tane ülke var. 52 tane ülke her biri bir aday gösteriyor ve oradan da işte 19 tane veya 20 tane yönetim kurulu üyesi seçiliyor. Münih'te o gün seçim vardı. Yani aslında ben de Türkiye beni gösterdi aday. Girdim seçime ve ciddi bir oy aldım 5. sırada. Tabii ki beni çok mutlu etmişti. Yöneticilik kariyerimde ekstra bir pencere açılmıştı bana ve bir dönem, şimdi de yönetim kurulu üyemiz Hüseyin Beşok aynı görevi devraldı. Ona da buradan başarılar diliyoruz. Ben de bir sene Münih'te bu görevi sürdürdüm. Tabii aynı zamanda daha önce de İstanbul Teknik Üniversitesi Spor Kulübü Başkanlığı da yapıyordum. Yıldıray abi de eski bir İTÜ'lü. Onu da buradan sevgiyle, saygıyla selamlarımızı Korunda yollayalım. yönetim kurulu başkanı. Evet, o da yıllarca İTÜ'ye çok büyük destekleri olmuştu. Sadece Onun İTÜ'ye da. değil, Türk sporuna da, Türk basketboluna sporuna da, da, futbola yani da, futbolda, basketbolda, Antalya'ya, voleybolda. evet. Tenise de. De Yani her zaman hakikaten. desteğini hiçbir Bisiklete, zaman spordan tenise, yani gerçekten esirgemeyen bir yönetim kurulu başkanı. Abi araya gireceğim. Ben Münih mi Köln mü sorusuna Münih olarak cevap vereceğim. Münih daha iyi ama Köln'ü de gitsinler Münih'in görsünler. iyiliği hangi anlamda? Abi şehir olarak daha çok seviyorum. Şehir ben. olarak seviyorsun. Güzel Ben- şehirde Münih. evet. ben de. Almanya'da. Şehir olarak daha Evet, çok evet, seviyorum. evet. Yani Köln'ü de gitsinler Evet, görsünler evet, ama Münih şehir olarak bence daha güzel. Bir yükseliş sorumuz var. Yani tıpkı bir uçağın yükseliş anına geçtiği gibi. Harun Erdanay kariyerinde benim yükselişim başlıyor dediği nokta neresi? Benim genç takım senemde çok iyi oynamaya başladım. Özellikle 17 yaşında, 16-17 yaşında fiziksel özelliklerim de gelişince A takıma çıkma senem başladı. İlk çıktığım seneler orada takımda büyük abiler vardı. Biraz süre alamadım ama o yaz çok iyi çalıştım. Yani hemen hemen basketbol sahasından çıkmadım ve ertesi sezon bir anda ligin çok kısa zamanda en iyi oyuncularından, 18 yaşında en iyi oyunculardan biri haline geldim. Ben yükseliş, yani uçağın yükselişi konumunda A takıma çıktım. İlk seneyi söyleyebilirim. Alper? Tam kalkışı soruyorsan, piste gidiş değil de tam kalkışı soruyorsan 98-99 final serisi. Tofaş Efes. Alper Telekom'da da iyiydi ama ya. İşte Telekom'da yok, da tam iyiydi kalkışı yani. sordum abi. Ha, yani tamam. zaten o iyiydim ki Tofaş transfer etmek Evet, istedi falan evet. filan ama üst seviye elit oyuncu olma kısmı bence Kısmı orası. orası. Sporcuyken de, yöneticiyken de çok önemli kararlar alıyor. Sporcuyken sahanın içinde ya da dışında bir karar anında o kararı veriyorsunuz. Bu bir kriz anı da olabilir. Kariyeriniz hem sporcu hem de yönetici olarak şu anda devam ediyor. Ki en büyük türbülansları yaşadığınız zamanlar da oluyor. O türbülans anını soracağım. Harun Erdanay'ın kariyeri, Alper Yılmaz'ın kariyeri biraz böyle sıkıntıya girdi dediğiniz o anı nasıl atlatabildiğinizi anlatabilir misiniz? Yani benim türbülansım 2005 Nisan. Çapraz bağımı kopardım. 31 Mart'ta kopardım. 9 Nisan ameliyat oldum. Ondan sonra benim aktif basketbol kariyerim düşüşe geçti. Ondan sonra da 2009'da bıraktım zaten. O diyebilirim. Tabii orada ben basketbolu şey diye bıraktım. Ne yapacağımı biliyorum, nasıl yapacağımı biliyorum, ne zaman yapacağımı biliyorum. Yapamadığımın da farkındayım. Yani yapmam gerekeni yapamadığımın da farkındayım. Ve sonra ne yapacağımı da biliyorum. O yüzden dedim artık bu olmuyor. Başka bir kulvarda git. Sonra yönetici olarak başladığım zaman tekrar bir yükselişe geçti. O türbülansı atlattık diyebilirim. 4 sene sürdü benim türbülans aslında. Bayağı da uzun. Bayağı sürdü. uzun. Evet. Orada tek güvenebileceğiniz işte arkadaşlarınız, dostlarınız ve aileniz oluyor. Çok sevdiğim bir laf vardır. Allah kimseyi gördüğünden geri koymasın diye. Yani ben işte Avrupa'da Final Four'da oynadım 2000-2001 sezonunda. 2008-2009 sezonunda küme düşmeyi de yaşadım. Yani iki ucu da gördüm kısmında. Basketbolun kötü gittiği ya da basketbolun ya da işinizin olmadığı günlerde yanınızda kim olduğu önemli. Onlarla beraber çıkın. Harun? Yani basketbol kariyerim boyunca oyunculuğumda öyle bir türbülans yaşamadım. O hep sokuyordu abi. Yani kötü oynadığım maç oldu ama 2 tane üst üste kötü oynadığım maç olmadı benim hiç. Bazen şutumun girmediği, hata yaptığım maçlar oluyordu ama bir sonraki maç hemen onu telafi etmek için daha konsantre çıkıyordum sahaya. O yüzden yani kariyerim boyunca belli bir türbülans yaşadığımı söyleyemem. Zaten bütün kariyerim boyunca ilk 5 çıktım hep. Yani şeyden de Senin yani, türbülansın ilk 5 çıkmadığın ilk maç. Harun abi hava raporunu iyi almış seyahatten önce. Bench'ten yani işte gelmedim. O yüzden yani böyle bir şey yaşamadım. Hiç ne kulüp kariyerimde ne milli takım kariyerimde. Yöneticilik kariyerinde 2013 Avrupa Şampiyonası'nda biraz türbülans yaşadık. Çok kötüydü. İyi bir takımla gittik 2013'e Slovenya'ya. İyi de durumdaydık ama ne oldu? Gruptan çıkamadık yani 2013'te. Genelde bizim
2001'den beri 2001, 3, 5, 7, 9, 11, bir 13'e atla 15 sonra işte 4 senede 1'e düştü ama gruptan çıkamadığımız ilk şampiyonaydı. Böyle o son kaybettiğimiz maçtan sonra odada böyle duvara bakarken kendimi bulmuşum. Yani o beni bayağı bir hafta 10 gün kötü bir türbülansa soktu diyebilirim yani. Bir futbolcu arkadaşım bana şunu söylemişti. Herkes hayalini bizim üzerimizden yaşıyor diye. Siz sporcular üzerinde çok hayal yaşadık. Milli takımda olsun, takımlar üzerinde olsun, takımlar özelinde olsun. Bize gerçekten çok güzel anlar ve çok güzel dakikalar yaşattınız. Yaptığımız kelepçe savunmayla, Pegasus uçuşlarıyla gerçekten milli takım adına da, kulüp takımları adına da. Bunun için bir spor sever olarak ben sporcu geçmişinizin önünde saygıyla eğiliyorum hakikaten. Çok teşekkür ediyorum. Bu sohbet için de çok teşekkür ediyorum. İnşallah çok daha büyük başarılarda yine bir araya gelmek dileğiyle. Bizim için de zevkti. Buraya gelip uçak koltuklarımızda, Corando'nun koltuklarında bu programı yapmak. Buradan tabii ki yine Yıldıray ve Pınar Hanım'a sevgilerimizi gönderelim kendilerine. Böyle bir güzel programı düşünüp hazırladıkları için. Biz de hem Alper hem ben size teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.